Merhabalar. Instagram'da çok görüyorum modellerin üzerinde. Omuz kazağı diyorlar. Türkçe çevrimi omuz kazağı diye geçiyor. Onu yapmak istiyorum sizlerle. Şimdi ben bir ön tarafını yaptım. Bir kısmını yaptım. Arka tarafı ve 2 tane de kol yapacağız. Bunun için orta kalınlıkta bir ip ve ben biraz daha dökümlü dursun diye 4,5 numara tığ kullanıyorum. Daha düşük bir tığ da kullanılabilir ama eliniz sıkıysa 4,5 idealdir. Şimdi 52 tane zincir çekerek başlayacağım. Bu 52 tane zincirimizin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ikili trabzanlardan oluşturduğum gruplar yapacağız. Şimdi gelin birlikte başlayalım. Adım adım ne yaptığımı anlatacağım sizlerle. Şimdi 52 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elinizden geldiğince rahat çekin. Çok sıkı çekmeyin ipleri. Bitiminde aynı görüntüyü yakalamak için başlangıç zincirimizi biraz daha gevşek çekmekte fayda var. Şimdi ben devam edeyim. 52'ye geldiğimde tekrar görüşeceğiz. 52 zincirimizi çektik. Her bir zincirimizin içine bir tane sık iğne yapacağız. İlk sıramızda her bir boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bakın ne yapmışız, ona şöyle bir inceleyelim. 2 zincir atlamışız. 3. zincirimize 2 tane trabzan yapmışız. Üzerine dolamadan üçlü trabzan yaptım. Biraz daha uzun olmasını istiyorum ben bacakların. Aynı zincirin içine gene 2 tane trabzan yapmışız. Bu şekilde 2 boşluk üçüncüye, 2 boşluk üçüncüye gruplarımızı, 16 tane grubumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektik. 2 atladık. Üçüncüye 1, 2, 3 tane çekerek ikili trabzan yaptık. Doladık. Yani çift dolamıyoruz. 3 trabzan yap. Üçlü trabzanda çift dolayarak yapıyorduk. Bunda öyle yapmıyoruz. 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Daha uzun bacakları olsun istedik. 1, 2 zincir. Aynı boşluğumuza bir tane daha trabzan. Aynı boşluğumuza bir tane daha 3 kere de çıktığımız trabzan. Doluyoruz. Arada zincirimiz yok. Zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3. zincirimize 2, 3 kere de çıktığımız bir trabzan. 1, 2, 3. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa 1, 2, 3. Aynı boşluğumuza 1, 2, 3. Doladık. Zincir yok. 1, 2, üçüncüye trabzan. Aynı boşluğumuza bir trabzan daha. 3 kere de çıktığımız
araya 2 zincir, aynı boşluğumuza 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 şu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Aynı şekilde 2 zincir, üçüncüye grubumuzu, 2 zincir boşluk, üçüncüye grubumuzu bitirelim, sonunda görüşelim. İkinci sıramıza geçtik. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Artık bundan sonra bitimine kadar modelimizi tekrar edeceğiz. Tam ortasındaki boşluğumuza 1 2 3 aynı boşluğumuza 1 2 3 2 zincir, aynı boşluğumuza 1 2 3'te çıktım. Aynı boşluğumuza yine arada zincirimiz yok. Hemen yandaki grubumuzun ortasındaki boşluğa 3'te çıktım. Trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğa bir trabzan daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıra sonumuza geldik. Burada da yine zincirimize 1 2 3'te çıktım. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 üçüncü sıramıza başladık. Yine ortaya 1 2 arada 2 zincir. İstediğimiz boya gelene kadar bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan devam edeceğiz. Arada zincir yok. Her bir boşluğumuzun içine 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan dolamadan yaptığımız modelimizi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane motif olana kadar tamamlayalım. Sonradan omuzlar ve kola nasıl başladığımı anlatacağım. Birleştirmelerimizi yapacağız. Zaten ondan sonra da kazağımız bitecek. Şimdi tamamlayalım. Ben de tamamlayayım. Sizler tamamlayın. Sonradan yeniden görüşeceğiz. 10 sıramızı yaptık. Daha önce bir parça daha yapmıştık. 2 tane parçamız oldu dikdörtgen. Şimdi son sırada sık iğnelerle bitireceğiz kazağımızı ve alttaki 52 sayısını yakalayacağız. Bunun için de her grubumuza 3'er tane sık iğne yapalım. Yani içine yapabilirsiniz, kenarlarına yapabilirsiniz. Başlangıç ve bitimde de 2'şer tane gene sık iğne yapalım. Bir zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha yaptım. Yanındakine de yaptım. Her grubumuzun içine 3 tane sık iğne yaparsak 52'yi tamamlayacağız. Başta da 2'şer tane, sonda da 2 tane sık iğne yaparak 52'yi tamamlayalım. Alttaki görüntümüzü elde etmiş oluruz böylece. Siz göz kararı her grubunuzun içine, bakın ben bir tane ortasına attım sık iğne. Hemen yanındakine yaptım. Yanındakine yaptım. Ortaya yaptım. Bir yanındakine de yaptım.
Bir tane ortaya yaptım. İkinci trabzanı yaptım. Bir tane ortaya yapmadım bu sefer. Buraya yaptım. Bu gruplarda üçerli, siz göz kararı onda yapabilirsiniz. Üçerli sık iğneler yapalım. Yanındakine yaptım. Ortaya yaptım. Bu şekilde 52'yi tamamlayalım. Bir tane ortaya yaptım. Çünkü her boşluğumuza eğer sık iğne yapmaya kalkarsak bu sefer çok fazla burada sayı elde edeceğiz ve altla üst tarafımız çok geniş olacak. Çünkü bu yelpaze şeklinde olduğu için zaten bir açılma olmuştu. Sayılar aynı olmasına rağmen neredeyse. Şimdi bunu toparlamamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bakın ortaya bir tane yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Bu sefer ikinciye yapıyorum. Böyle sayarak giderseniz şimdi sonunda görüşelim. Buradaki omuzlarımızı bağlayacağız ve kollarımıza başlayacağız. Sonuna geldik. Bakın buraya yaptım. Şuraya da yaptım. Bir tane de başlangıç zincirimize, trabzanımıza yaptım. Ve toparlamış olduk. Şimdi artık iki parçamızı omuzlardan birleştireceğiz. Ve kollarımıza başlayacağız. Omuz birleştirmemize başlıyoruz. Burada ben 1, 2, 3, 3,5 bu motifin de yarısını alarak bir omuz birleştirmesi yapacağım. Kazağımızın ön yüzleri bana bakıyor. Diğer ön yüzde arkaya bakıyor, buraya bakıyor yere. İçlerindekiler de tersleri. İç kısmı. Aşağısı da bakın, onu da dikkat edin. Başlangıçlarımız da ilk zincir çektiğimiz yerlerde aşağı kısımları olacak. Yani ters, bir tanesi ters bir tanesi ters olmasın. Şimdi başlıyoruz. Şu şekilde birleştiriyorum. Bir buradaki, bir arkadaki ve kaydırıyorum. Buradaki, arkasındaki kaydırıyorum. Çok dar ısıtmayın elinizi. Biraz gevşek gevşek kaydırıyorum. İğne iplik de yapılabilir ama benim buradaki bu görüntü hoşuma gidiyor. Şimdi göstereceğim size. Bir öndekinden, bir arkadakinden. Bakın şu şekilde bir görüntü olacak omuzlarda. Bir öndekinden, bir arkadakinden çıkartıyorum. Bir öndekinden, bir arkadakinden kaydırmayla çıkartıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir öndekinden, bir arkadakinden çıkartıyorum. Ve yarım motifime de giriş yaptım. Ve şu şekilde bakın omuzumuz birleşmiş oldu. Tersimiz de böyle. Daha sonradan bu kazağa şöyle bir buhar yapacağız. Çok şık olacak görüntüsü. Şimdi bunu buradan kopartıyorum ve kolumuzu birleştirmeye başlayacağız. Şimdi şuradaki ipliklerimi temizleyeyim ve kola nasıl başladığımı göstereyim size. Başlangıç
zincirimizden, trabzanımızdan başlıyoruz. Bir tane kitleme yapıyorum buraya ve iki zincir yapıyorum. Karşıdaki kolumuzun diğer kısmında birleştiriyorum. Şimdi buraya tekli trabzanlar yapacağım. Bakın. Boşluğa bir tane, pardon, tekli trabzan dedim. Bir tane tekli trabzan. Bir tane buraya tekli trabzan. Bir tane boşluğa tekli trabzan. Bir zincire. Bir boşluğa. Bir tane zincire. Bir tane boşluğa. Bir tane zincire, bir boşluğa, bir şuradaki buraya, bu şekilde buradaki motiflerimizi başlamadan önce buraya kadar dönelim, gelelim. Şurada da şimdi omuz kısmımıza geldik. Şu boşluğa bir tane tekli trabzan doladım. Şurada boşluğa bir tane, şurada da tam omuzun orta kısmına ve dönüşe de bir tane buraya yapmıştım, bir tane de şuraya ve yeniden boşluğumuza döndük. Bir tane şuradaki kısmımıza, bir boşluğumuza, buraya, sonuna geldiğimde yeniden görüşelim. Yani buralarda bir şuradaki direğin üzerine bir boşluğa, direğin üzerine boşluğa şeklinde buraya kadar gelelim. Burada ne yaptığımı göstereceğim size. Başlangıç kısmımıza geldik. Şurada boşluğa da bir tane tekli trabzan yapıyorum. Biliyorsunuz burada bakın. Şuradan ipliğimi de saklayayım. Şuraya da bir tane yaptım. Ve buradaki zincirimin üzerine de 2 tane yapıyorum. Arada bir bolluk olsun, kolda bir darsıma olmasın diye, darsıtma olmasın diye. Hemen şu zincirime bir tane daha yaptım ve başlangıç zincirime kaydırarak geldim. Şimdi 1 2 3 diyerek yukarı çıkıyoruz. Kola başlamadan önce diğer kolla da eşit olabilmesi için trabzanlarımızı, tekli trabzanlarımızı sayalım. Ona göre de burada da aynı sayıları tutturmaya çalışalım. Ben saydım, 45 tane olmuş benimki. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıktım. 1 2 3 atlıyorum. 1 2 üçüncüme 1 2 3 seferde çıktım. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 aynı boşluğuma bir tane daha, araya bir zincir, 1 3 1 2 3. Gene arada bir zincir çekmiyoruz. 1 2 üçüncüye, arada bir zincir, aynı boşluğa 2 tane, 3 seferde çektiğim trabzan, üçlü trabzan. Yeniden doluyorum, arada zincir yok. 1 2 üçüncüye, iki zincir, aynı boşluğa
Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Burada görüşelim. Şimdi başlangıcımıza çok az kaldı. 1 2 1 2 3'te çıktım. 1 2 3. Bakın burada 1 2 3 denk düştü ve başlangıç zincirime tutturuyorum. İlk sıramızı yaptık. Şimdi kaydırmayla ortaya geldik. Yeniden 1 2 3 zincir. İkinci sıramızı yapıyoruz. Artık hep ortalara çalışmaya devam edeceğiz. Aynı bedenimizde yaptığımız gibi. Bundan sonra dirseğimize gelene kadar üstünüzde deneyeceksiniz. Dirseğimize geldiğimizde biraz daha arttırma yapacağız. Aralarda kolumuzun bilek kısmını biraz daha bol yapacağız. O yüzden oraya kadar yapalım. Şimdi bu yine sıra sonunda bir kere daha görüşelim. Nasıl bağladığımı ve yeniden nasıl başladığımı bir kere daha göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz. Aynı bedenimizde yaptığımız gibi devam ediyoruz. Kolumuza da. Şu arada bir tane şöyle boşluk oluşturduk. Burası bedenimizin alt kısmı. Omuz kısmımız. Şimdi sonuna gelelim. Bir kere daha görüşelim. Sonuna geldik. Bir iki zincir. Şimdi başlangıcımızla birleştireceğiz. Şuradaki başlangıç zincirimizle birleştiriyoruz. Kaydırdım ve ortaya geldim. 1 2 3. İkinciyi de yapıyorum. 1 2. Bu şekilde döne döne dirseğe kadar gelelim. Orada minik bir şeyler daha yapacağız. Arttırmalar. Bakın buraya dönüp geldiğimizde başlangıcımıza kaydırıyoruz. Kaydırmayla çıkartıyoruz. Ortaya geliyoruz ve yeni sıraya başlıyoruz. Bu şekilde ilerletelim. Ve daha sonra yeniden görüşelim. Dirsek kısmının hemen altına geldim. Şimdi bundan sonra biraz kollarımızı şöyle şuraya doğru genişleyerek bitirmek istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Başlangıcımdan kaydırdım. Ortaya geldim. 1 2 3. 1 2. İkinciyi de yaptım. Şimdi biliyorsunuz aralarda zincir çekmiyordum. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Ve o şekilde geçiyorum yan motife. 1 2. 2 zincir. Aynı boşluğa. Buralarda bir değişiklik yok. Yan tarafa geçerken bir zincir çekiyorum. O şekilde geçiyorum. Bu sırayı aralara bir zincir çekerek tamamlayalım.
Sonraki sırada da yine aralara bir zincir çekerek devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Yana geçiyorum. Burada tek farkı bu. Şimdi bir zincirlik aramızda başlangıca geldim. Burada bir zincir çekmiyorum. Başlangıçla birleştirip kaydırıp ortaya geliyorum yine kaydırarak. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa yine yaptım. Şimdi ikinci bir zincirlik boşluğum. Bir zincir. Tekrardan ortada motifimizi yaparak devam ediyoruz. Devam edelim. İki zincirlik boşluğa gelene kadar devam edelim. Şimdi 2 sıra aralarda tek zincir yaparak bitirdim. Bu arada zincir çekmiyoruz. Son sıramızın birleştirme zincirinde. Kaydırdım. Ortaya geldim. Bakın şöyle hafiften açılmaya başladı. Şimdi 2 zincirlik boşluklar bırakacağız. 3 ile yukarı çıktım. İçine bir tane, 2 tanesini yapmış olduk. 1, 2, aynı boşluğa. Şimdi aralarda 1, 2 zincir ve yeni motife geçtik. 2 zincir, aynı boşluğa. Tek fark aralara zincir çekiyoruz. 1, 2 zincir ve diğer boşluğa. Bu şekilde de 2 sıra yapalım. 2 zincirli. Sonradan yeniden görüşelim. 1, 2, diğer boşluğa. İki sırayı tamamlayalım. 2 zincirle sonradan yeniden görüşelim. Aralarda 2 zinciri yaptığım sıramı tamamladım. Onu 2 tane yaptım. Şimdi aralarına 3 zincir koyarak devam edeceğim. 1, 2, 3 zincirden sonra artık bir daha aralara daha fazla zincir koymayacağız. 3 zincirle devam edeceğiz. Kol uzunluğunuza göre 3 zincirle devam edebileceksiniz. 2 zincirle de kalabilirsiniz. Artık orası sizin zevkinize kalıyor. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Artık 3 zincir. Bundan sonra hep kol bitimine kadar 3 zincirle devam edeceğim. Aynı boşluğa. Bir, iki, üç. Bu koldaki açılım, yelpaze şekli, uzunluğu tamamen sizin isteğinize ya da yapacağınız kişinin zevkine göre değişir.
Şimdi aralarda 3 zinciri kolunuzun uzunluğu ne kadarsa ya da nereye kadar uzatmak istiyorsanız aralara hep 3 zincir koyarak devam edelim. Şimdi ben bu kolumu bitireyim. Diğer kolumu da yapayım. Sonra yeniden görüşelim. Omuz kazağımız bitti. Görselini tamamını buradan gösteremiyorum. Videoya sığmıyor. O yüzden sizinle bunu post olarak paylaşacağım fotoğraflarını. Beden kısmımız, omuzlarımız, kollarımız. Buharla açtım biraz daha. Çok daha güzel göründü. Bir ölçüm yapmak istiyorum şimdi sizlerle. Ne kadar oldu diye. Bedenimiz kolların 2 bitiminden şöyle bakın göstereyim. ...54 santim gibi olmuş. Bu small bir bedene çok rahat uyabilir. Buradaki omuzdan bitimine kadar olan yer 19 santim. Göğsün biraz üzerinde bitiyor benim gördüğüm modelde. O yüzden ben de daha fazla uzatmadım. 19 santim. Şimdi size daha ince bir iple ve daha ince bir tığla ne kadar başladım onu göstermek istiyorum. Daha ince tığ ve iple yapmak istediğiniz zaman ve aynı ölçüleri elde etmek isterseniz daha ince ipte, mesela 3 numaralı tığla buradaki motiflerimizi 2 tane büyütmeniz yeterli olacaktır. Yani 6 tane 3 tane motiflerimizi birer tanesini 3 sayıyoruz zincirini. 6 taneye çıkardığınızda aynı beden ölçülerinde kazağımızı elde edeceksiniz. Beden yüksekliğimiz ise bir motif fazla yaparak burada 10 yapmıştık. 11 yaparak yine aynı beden ölçüsünü elde edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları açıklama kısmına bekliyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere. Yapacaklara kolay gelsin.